Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi çocuklarda karın ağrısı birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Bunlardan medikal nedenler, mesela diyabetik ketoasidoz gibi, yani diyabet, şeker hastalığı olan çocukların asidozla beraber olduğu durumlar olabilir. Ailevi Akdeniz ateşi olabilir ya da bazı immünolojik hastalıklar olabilir. Yani medikal ilaçla tedavi edilmesi gereken hastalık tabloları olabilir. Bir diğeri de psikojenik ağrılar. Yani okula gitmek istememe ya da isteklerinin reddi durumunda ağrıyı bahane etmeleri gibi birçok sorun olabilir. Ama benim burada asıl bahsetmek istediğim konu, karın ağrısı olan çocuklarda eğer bu belirti ve bulgular varsa mutlaka hekime başvurmalısınız. Bunlardan birincisi 3 ay ve altında olan bebeklerde karın ağrısına, ki burada 3 aylık bir bebekte huzursuzluk, bacaklarını karnına doğru çekerek ıkınarak ağlama, beslenmeyi reddetme gibi tablolardan anlayacaksınız. Zaten böyle bir tablo varsa mutlaka hekime gidiyor olacaksınız. İşte bu bebeklerde kusma ve veya ishal eşlik ediyorsa zaman kaybedilmeden hekime başvurulmalıdır. İkinci önemli belirti ve bulgu ise gaz ve gayta çıkarımının olmamasıdır. Bunda aklın yolu bir, böyle bir durum varsa karın ağrısıyla beraber bu bağırsak tıkanıklığının bir belirtisidir. Dolayısıyla acilen zaman kaybedilmeden hekime başvurulmalıdır. Burada geç kalınması durumunda, yani bağırsak tıkanıklığına bağlı bir kusma ve sert bir karın, taş gibi bir karın ve gaz gayta çıkarımın olmadığı bir karında geç kalınması durumunda bağırsak duvarında nekroz gelişeceği için, yani o da bağırsak duvarında ölme durumu oluşacağı için perfore olup çocuğun hayati tehlikeye girmesine yol açacaktır. Onun için karın ağrısı olan bir çocukta gaz gayta çıkarımı yoksa, tahta karın dediğimiz sert bir karın varsa derhal mutlaka doktora başvurulmalıdır. Diğer önemli bir belirti ve bulgu ise kanlı kusmanın olması ve kakada kan görülmesidir. Burada tümörden pankreatite, mide sorunlarından başka organ sorunlarına kadar birçok durumla ilintili olarak bu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla kanlı kusma ya da kakada kan görülmesi durumunda da acilen başvurulması lazım. Bir diğer nokta ani ve keskin karın ağrısı. Burada tabii ki mide başta olmak üzere mide sorunlarıyla ilgili olabileceği gibi gene bağırsak mekanik tıkanıklıklarla ilintili olabilir ya da pankreatit dediğimiz bir tabloyla ilişkili olabilir. Yani ani, keskin, hatta biz şöyle deriz bıçak saplanır gibi bir ağrı olursa mutlaka gidilmelidir. Burada tabii böbrek taşlarını da akla getirmek lazım. Çünkü bazen çocuklar bu groin dediğimiz bel bölgesindeki olan ağrıları karın ağrısı şeklinde de ifade edebilirler. Burada böbrekle ilgili sorunların da aklın bir kenarında tutulması gerekir. Az önce vurguladığım bir nokta tahta karın, sert karın. Bir kere burada karın ağrısı ifade etsin ya da etmesin, sert bir tahta karın durumu varsa, gaz gayta çıkarımı yoksa, kusma eşlik ediyorsa bu durumda mutlaka acilen hekime başvurulmalıdır. Eğer çocuk geçmiş yıllarda ya da aylarda bir karın operasyonu geçirmişse, herhangi bir nedenle karnı açılmış ve ameliyat geçirmişse, bu durumda Birit ileus dediğimiz bağırsaklar arasında yapışmalara bağlı bağırsak tıkanıklığı riski nedeniyle mutlaka hekime başvurulmalıdır. Yani önceden geçirilmiş bir karın operasyonu olan çocuklarda karın ağrısı varsa zaman kaybedilmeden hekime başvurulmalıdır. Ve çocukta nefes almakta güçlük varsa, özellikle bu diyafram altı sorunlarda, karınla ilgili diyafram altı sorunlarda nefes darlığı ortaya çıkabilir veya zatürre tablosu bazen alt loblardaki zatürre, alt solunum yolu enfeksiyonlarında karın ağrısıyla kendini gösterebilir. Onun için öksürük, ateş, hırıltılı solunumla beraber karın ağrısı varsa burada zatürreyi dışlamak açısından akciğer filminin çekilmesi düşünülebilir. Ve son olarak da çocuk mevcut durumda kanser tedavisi görüyorsa, çünkü bu tifilitten tutun, teknik bir ifade bu ama hani çocuk kemoterapi alıyorsa eğer ve karın ağrısı varsa en geç yarım saat içerisinde, hastalarıma da bunu bu şekilde ifade ediyorum, en geç yarım saat içerisinde mutlaka hekimle temasa geçilmelidir. Burada gerekli tetkiler yapılıp uygun adımlar atılacaktır. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.